TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Şeyma Aras. Hoş geldiniz Şeyma Hoş hocam. bulduk. Bir günaydınla, bir güzellikle, bu renklerle ne güzel bir açılış oldu. Çok İçimizi açtınız. Turuncunun enerjisini çok severim. Onun için bugün turuncu tercih ettim. Hoş geldiniz tekrar. Şeyma Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam doğum yolculuğuna anne adayları nasıl hazırlanmalı? Şimdi aslında hani bizim özellikle sosyal medya annelerimiz var. Bir de onları takip eden annelerimiz var. Maalesef bu hazırlığı sadece çanta hazırlığı olarak görüyorlar. İşte kapı süsü hazırlığı, organizasyon, fotoğrafçı. Halbuki hazırlık dediğimiz şey bu değil. Baby shower'dan olay Baby değil. shower'lar, işte gender partiler. Evet bunlar da olsun. İşin güzelliği bu. Yani biz onlara asla karşı değiliz. Eğlencesi tabii ki çünkü yani günümüz şartlarında çiftler zaten hani 2, hadi bilemediniz 3 tane çocuk doğuruyorlar. Hatta tek çocukta kalan oldukça fazla çift çok daha var. fazla. Zaten hani ortalama ömür 75-80 desek hani 9 aylık o süreyi bence de çok güzel geçirmesi lazım gebenin. Çok olumlu geçirmesi lazım. 9 ayımızı güzel geçirdik, onu taçlandıracak şey de güzel bir doğum. Ama bu doğumdan kastettiğimiz şey asla hani sadece vajinal doğum değil. Yani o bebeği sağlıklı, huzurlu, mutlu, endişesiz, kaygısız bir şekilde kucağına alması. İşte bunun için de yapması gereken en güzel şey aslında doğuma hazırlanmak. İşte bu doğuma hazırlanmanın içinde pek çok faktör var. İşte kendisini hazırlayacak, işte eşi ona destek olacak, ailesini hazırlayacak, eğitimler alacak. Hem doğum hem de çocuk bakımı için kendisini geliştirmeye çok açık bir süreç bu 9 ay değil mi hocam? Aslında evet kendimizi geliştirmek ve hani belki hoşumuza gitmeyen bazı yönlerimiz, işte beslenme tarzımızdaki kötü alışkanlıklar ya da işte yanlış, daha doğrusu kullanmamamız gereken işte sigara, alkol gibi şeylerden uzak durma. Yaşam tarzı değişikliği için aslında gebelik çok güzel bir dönem. Evet. Yani gebe kalmayı kafamızdan geçirdiğimiz andan itibaren yapmamız gereken bir süreç. İşte bu 9 aylık süreç ve gebe kalmadan önceki bir 9 ay daha diyoruz biz. Hani bu süreci iyi değerlendirirse aslında çiftler, sadece anneye de indirgememek lazım bunu. Mutlaka baba da olması lazım. Babanın da beslenme şekli, yaşam tarzı değişikliği, işte düzenli egzersiz yapma, çiftin uyumu çok önemli çünkü. Hem gebelikten sonra doğum, hem doğum sonrası yetiştirilecek o güzel bebek için kesinlikle çok faydalı. Peki hocam doğumda baba faktörünü biraz önce bahsettiniz. Biraz açıklar mısınız? Baba faktörü nedir? Baba kesinlikle çok iyi bir destekçi bence. Ben doğumlara babanın aktif katılımını çok destekleyen bir kadın doğumcuyum. Ya isteyenler evet ama zorlama değil. Yani teklif ediyoruz ama ısrar etmiyoruz. Çünkü her baba adayı da katılmak istemeyebilir. Hani bu da aralarında bir sürtüşmeye yol açsın asla Kesinlikle. istemiyoruz. Ama katılmak istiyorsa eşinin yanındaki en büyük destekçi bence. Çünkü her ne kadar evet biz 9 ay boyunca beraber oluyoruz. Belki gebelik öncesinde beraber oluyoruz. Ama eşine güveniyor. Neden? Çünkü onun için çocuk doğuruyor. Yani ondan çocuk doğuruyor. Evet. O yüzden baba desteğinin aktif olması gebeyi çok rahatlatıyor. Doğumun başından sonuna kadar. Bir de o canlı ikisinin yani bebek ikisinin bebeği, o anne o ilk babayı nefes. görmek. Evet yani o ilk dokunuş bence çok kıymetli. Hocam, çok mucizevi bir an. Kesinlikle. Bilmiyorum siz yaşadınız mı? Babadaki benim ilk evladımda, ikinci evladımın doğumunda bir tanesinde bulundu sonuncusunda. Ona karşı bakış açısı, onun ilk nefesini sizin dediğiniz gibi görmesi ve o çıkış anındaki ilk göz açıklığının görmesi babada çok güzel bir etki yaratıyor. Gerçekten hani tekrar Allah'a inanmamak güç deyip orada tekrar aslında o çocuğa çok güçlü bir sahiplenme oluyor anneden ziyade. Bir de babalarda hani bir babalık hormonu diye bir hormon yok. Annelerde annelik hormonu var, bağlanma hormonu var, oksitosin. Zaten bizi doğurtan hormon oksitosin. Emzirme döneminde çok yüksek salgılanan bir hormon, emzirme hormonu. Biz zaten hani aslında doğurmadan biz o doğuracağımız bebeğe bağlanıyoruz. Evet. Ama babalarda babalık hormonu yok. O yüzden işte hem
gebelik boyunca hem doğum boyunca babanın annenin yanında olması, işte çünkü duygu durumu da çok değişiyor gebenin. Yani gebeye iltifat edersiniz. O iltifatı çok fazla farklı anlayabilir. Hatta Erzurumların bir lafı vardı. Can yerine can dersin, çor yerine geçer. Yani o yüzden aynen gebeler de bunu hissediyorlar. Ama bu dönemde aslında hani ona bir sarılması, işte ağlamak istiyorsa gel canım hadi bak ağlayacağın güzel bir omuz var demesi gebeyi çok rahatlatıyor. Kesinlikle. Hem süreci de daha kolaylaştırıyor. Evet. Hocam peki Fatih Hocam siz bir baba olarak bu baba anını çocuk size ilk baba dediğinde mi hissettiniz? Yoksa gerçekten bizler gibi anne rahmine düştüğünüzde mi? Bizler mesela anneler anne rahmine düştüğünde hissediyoruz. Aslında şöyle, kadınlarla erkekler biraz daha farklı bakıyor olaya, doğrusunu isterseniz. Yani baba olacağınızı biliyorsunuz, seviniyorsunuz, mutlu oluyorsunuz ama kadınlar biraz daha farklı, kalpten yaşıyorlar. Tabii, yani tabii. erkek biraz İşte daha o olayı... hormon farkı Evet, herhalde değil mi Kesinlikle hocam? doğru yani. Kesinlikle. Yani Doğru. hamile kalmadan biz zaten o bebeğe bağlanıyoruz. Evet. Yani hayaller kuruyoruz. İşte çok farklı. Yani onun için mesela hani biz bazen kimyasal gebelikler yaşıyoruz. Hani çok erken gebelik kayıpları. Anne bildiğiniz yasa giriyor. Yani aslında ortada hiç ne gebelik kesesi var, ne Görmemiş bebek bile. var, hiçbir şey yok. Sadece bir beta HCG dediğimiz o gebelik hormonu biraz yükseliyor, sonra düşüyor. Bunda bile ben yaz sürecine giren gebe gördüm. Yani çünkü o kadar bağlanmış ki ona, onu kaybetmek bile ona zor geldi. Ama dediğim gibi hani babanın bu süreçte aktif katılımı, onun da bağlanmasını, işte o babalığı daha yakından hissetmesini sağlıyor. Ki ben 21 yıllık uzmanım. Ben bu işe ilk başladığımda biz babaları hiç görmüyorduk Fatih Hocam. Evet. Anne adayları ya işte anneleriyle gelirdi, ya kayınvalideleri, ya işte yakın birileriyle gelirdi. Biz babaları doğumda bile görmediğimiz babalar vardı mesela. Evet. Ama benim gördüğüm son birkaç senedir özellikle, yani bir herhalde 6-7 senedir çok aktif bir baba katılımı var. Ve ben hatta bu çiftlerime şöyle diyorum, müthiş bir nesil geliyor. Yani çünkü baba o kadar işin içinde ki işte annenin vitaminini aldı, saat kaçta aldı, ne kadar kilo aldı, nasıl beslendiği yönünde. Ondan sonra bebeğini böyle şarkılarla, türkülerle karşılayan baba adayları. Açıkçası beni çok umutlandırıyor. Güzel bir nesil geliyor. Aslında bu doğum eğitimleri, telefonlarımızın elimizde olması, internetin bu kadar yaygınlaşması hep aslında bunlara bir artı oldu. Kesinlikle. Peki siz hocam doğum eğitimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben kesinlikle olması gerektiği kanaatindeyim. Yani evet, doğum fizyolojik, gebelik ve doğum fizyolojik bir olay. Yani bizim bedenimize yüklenmiş bir program var kadın olarak. Bu zaten zamanı gelince evet çalışacak. Ama yanlış bilgileri, yanlış ağızlardan duymaktansa doğru ağızlardan doğru bilgiyi duyup işte doğuma hazırlık sürecini böyle yönetmek çok daha farklı oluyor. Yani o doğum masasındaki, artık hani sadece doğum masasına da indirgemiyoruz biz doğumu. Gebe istediği yerde doğurabilir. Evet, artık yani öyle bir hani şey de yatakta var. doğur. Ben mesela hani seçenek sunarım gebeme. Nerede doğurmak istersin? Evet, doğumhanede ama hani nerede, işte doğum taburesinde mi, yani havuzda mı, ondan sonra masada mı, nerede, yatakta mı? Mutlaka bunun eğitimini alması lazım. Çünkü eğitim alan gebe ile almayan gebe çok farklı. Tabii nefese bile, doğum esnasındaki nefesinizi bile ayarlamada çok büyük etki sağlıyor Kesinlikle. Bir de hocam. hani ne yaşayacağını bilmek. Yani evet, doğuracağım. Mesela diyor bazı gebeler, hani diyor ki nasıl ıkınacağım? Tabii. Nasıl ıkınacağım? Yani biz hadi ıkın diyoruz. Nasıl ıkınacağım? Aslında çok iyi bildiği bir şey, bir refleks. Ama bunu daha önceden bilirse işte o masadaki o yönetimi çok iyi oluyor. Evet, yönetim. Peki hocam, doğumu kolaylaştırmanın ipuçlarını verir misiniz birkaç tane? Valla en güzel şey hareket, hareket, hareket. Yani nerede hareket, orada bereket. Onun için mutlaka bacak ve pelvik kasları bol miktarda çalıştırmak lazım. Mesela hani çok yüksek katlarda oturmayan gebeler için ben öneriyorum. Asansörü unutun artık. Merdiven inip çıkın. Zaten hareket etmiyorsunuz. Evet. Daha sedanter, hani özellikle şehirli kadın için diyorum. Daha sedanter bir yaşantı var. Her yere arabayla gidip geliyorsun. Hareket edeceksin. Merdiven inip çıkacaksın. Düzenli egzersiz olmazsa olmazımız. Kabızlığa çok dikkat edecek. Bol sıvı tüketecek. Bunları mutlaka, işte bir de tabii ki doğum eğitimi mutlaka alacak. Bunlara dikkat ederse, doğru beslenirse evet, vajinal doğum ihtimalini arttırıyorsun. Ama biz
asla demiyoruz ki illa vajinal Evet, doğum. yani. Hani doğurdun. Hani doğurmak sadece vajinal doğum değil çünkü. Hani bazı nedenlerden dolayı tabii ki sezaryen hayat kurtarıcı bir operasyon. Yani olması, eğer uygun yerde kullanırsan anne bebek hayatını kurtaran bir operasyon. Bu da bir doğum şekli. Bunun da doğal olduğunu bil. Hani biri sana sezaryen olması gerektiğini söylüyorsa vardır bir sebebi. Mutlaka. Evet. Sebepsiz kimse bunu söylemez zaten. İster vajinal ister abdominal doğum diyoruz aslında. İkisi de doğumuna sahip çık. Bebeğini Ama- sağlıkla, mutlulukla, huzurla al kucağına. Hocam şöyle, günümüzde hakikaten şöyle bir kaygı ve endişe var. Ben tabii çevredeki insanlardan duydum. İşte kadın doğumcu arıyorlar. İşte bu hoca vajinal doğuma pek değil, sıcak Yatkın bakmıyor. Yani o bütün hastalarını sezaryen yaptırıyor. Şimdi böyle bir Ayrım oldu. algı söz konusu. Siz de tam tersine vajinal doğuma daha çok destekleyen... Doğurmak isteyen doğursun, tabii ki doğursun. Evet. Ama hani bu da bir seçenek aslında Fatih Hocam. Yani eğer hasta ona bilerek gidiyorsa, hani o kadın doğumcuya bilerek gidiyorsa zaten onun öyle çalıştığını biliyordur ve tercih etmiştir. Demek ki onun da tercihi sezaryen. Yoksa Hayır, vajinal yolla doğurmak isteyen çok insan biliyorum, duyuyorum. Fakat bir türlü vajinal yolla doğum yaptırmak isteyen kadın doğumcu bulamadıklarını biliyorum. Ya Yani orada- böyle bir kaygı ve endişe içerisinde kaygı olan ve bir sürü endişe insan var maalesef yani. var. Bir de hani işte fazla para için hani bu çok söyleniyor. Çok arada diye fark kalmadı söylüyorum. hocam Evet, ama. bir fark kalmadı ama Kalmadı, evet. hani geçmişte bunu çok gündeme Evet. getiriyorlardı. Halbuki vajinal doğum çok daha emek sarf ettiğimiz bir süreç. Tabii ki. Yani bazen öyle oluyor ki hani bütün bir gün 24 saat gebenin başından ayrılamıyorsunuz. Evet. Yani ona destek olmak zorundasınız. Gereken yerde gereken tıbbi müdahaleyi yapmak zorundasınız. Ama bir de tabii ki maalesef malpraktis dediğimiz açılan davalar yüzünden bazı kadın doğumcu arkadaşlarımız, hani vajinal doğumda çünkü bu birazcık daha fazla, açıkçası imtina edebiliyorlar, yani çekinebiliyorlar. Çünkü dediğim gibi süreç kapalı bir kutu. Gebelik, doğum hele. Yani doğum her şeye gebedir. Madalyon bir anda tersine dönebilir. Yani gebeyi muayene edersiniz, dersiniz ki her şey çok güzel, çok yolunda gidiyor. Daha eldiveninizi çıkarmadan olay tersine dönebilir. Evet, herhangi. Ve kendinizi bir anda ameliyathanede bulabilirsiniz. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz Rica bilgiler ederim. için. Gerçekten çok değerliydi bizim için. Bir daha tekrar sizi bekliyoruz. Çünkü çok açığız bu bilgilere hocam. İnşallah. Çok sağ olun. İnşallah. Bugün bizlerle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Şeyma Araz beraberdi ve bizlere anneliğin başlangıcını, anne adaylığının başlangıcını, doğum sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda çok ayrıntılı bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.